Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabahtan bu yana yüzlerce mesaj aldım. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem Facebook'tan ve bir takım sosyal medya mecralarından, maillerden. Konu tabii ki yine Topkapı Sarayı. Bakın Topkapı Sarayı, Ayasofya. Buralarda sular durulmaz. Niye? Buralar imparatorluk merkezi. Yani koskoca Roma İmparatorluğu'nun izleri var. Hristiyan Roma, Doğu Roma'nın izleri var. Dev bir Osmanlı Devleti'nin izleri var. Yani bir yer zenginse, bir yer varlıklıysa, bir yer ihtişamlıysa, bir yerin marka değeri varsa orada sular kolay kolay durulmaz. Herkesin gözü onun üzerinde olur. Diyeceksiniz ya Roma İmparatorluğu diye bir devlet yok. Osmanlı diye bir devlet yok. Yani bunlar artık müze hüviyetinde. Değil işte. Müze. Sen istediğin kadar Ayasofya'ya müzede. Sen istediğin kadar Topkapı Sarayı'na müzede. Oralar insanların gözünde bambaşka değerlere sahip. Sokakta yürüyen normal vatandaşla kim ilgilenir? Ama azıcık parla, azıcık meşhur ol, tanın. Göz önüne gel. Ne olur herkesin gözü o kişide olur. Onun cebinde olur, cüzdanında olur, koluna taktığı kişide olur, evinde barkında olur, onun şöhretinde olur. Onun için meşhurlar ne derler? Ya hiç tanınmasaydım daha rahat şöyle sokaklarda yürüseydim derler değil mi? Ama meşhursundur artık yani. Topkapı Sarayı'nda böyle bir hüviyeti var. Yani bunları niye anlattım? Topkapı Sarayı'nın müdüriyeti, idaresi kalkıp da ya bizim sarayla çok uğraşıyorlar demeleri söz konusu değil. Topkapı Sarayı gözde olduğu için Amerikalısı da bakar, İngiliz'i, Almanı da bakar, Afrikalısı da bakar. Bu ülkenin vatandaşı da bakar. Bakması bir yönden iyi. Neden? Çünkü otokontrol sağlanıyor. Ama tabii bu otokontrol sağlanırken, herkes buraya bakarken iyinin arasında kötü niyetli de var. Yani iyi niyetli eleştiri yapanın arasında öküzün altında buzağı arayan da var. İşte böyle bir haberle karşı karşıyayız. Birkaç gündür zaten bu haberler yayılıyordu ama itibar etmiyorduk, gülüp geçiyorduk. Neydi haber? Topkapı Sarayı'nda 16. yüzyılın paha biçilmez çinileri matkapla delinmiş. Bu haberi yaptılar. Bak birkaç gündür bu böyle ısıtılıyor. Şimdi bana da servis edildi. Yani soranlar oldu, edenler oldu. Ya bu nedir, şudur, budur diye. Evde hanım bile sordu. Bak böyle bir haber çıkmış. Tartışılıyor, ne diyorsun diye dedim. Ya matkapla delinme falan yok böyle bir şey. Ama bugün özellikle sabahtan itibaren haber ulusal basına da sıçrayınca böyle ciddi ciddi ortamlara, kanallara. Tabi Topkapı Sarayı'na evinden daha çok giden kaç kişi var bugün Türkiye'de? Bir elin parmaklarını geçmez. Onlardan biri de kim? Benim. Nihayet Topkapı Sarayı'nda çalışan bir insan değilim. Yani sarayda çalışan biri A'ya B'ye bir şey izah etse dersin ki ya sarayda çalışıyor, acaba yanlı mıdır diyebilirsiniz. Ya da hakikaten yanlı haber yapan kötü niyetli insanlar var. Ben Topkapı Sarayı'nı çok seven, saraya devamlı giden, hem tarihçi hem sanat tarihçi hem de kokartlı bir gezi rehberi kişiyim. Devamlı gittiğim için bu tarz böyle haberler çıktığı zaman insanlar hemen önce bana yazıyor ya da benim adımı etiketliyor. Talha Bey Ayasofya'da kapı aşınmış. Yediler diyorlar, ne diyorsunuz? İşte falanca yerinden kağıt çıkmış, ne diyorsunuz? Şimdi bu dendi. Bugün dedim ya yüzlerce kişi beni etiketlemiş ya da direkt yazmış. Hocam ne diyorsun? Bu işin aslı nedir? Sen yalan yalnız söylemezsin. Bir de doğrusunu senden dinleyelim dediler. Bakın şimdi ben her şeyi bilen bir insan değilim. Onun için bana her servis edilen haberin doğrusu bu, eğrisi bu diyemem. Bunu ben bilmiyorum diyebilmeliyim. Diyorum zaten, bilmediğim şeyler olduğu zaman bilmiyorum diyorum. Bu konuyu biliyor muyum? Bu konuyu çok iyi biliyorum. Çünkü Topkapı Sarayı'nda 3. Murat'ın has odasının kapısının kenarında bulunan bir deliği konuşuyoruz. 3. Murat'ın has odası benim 6-7 yaşından beri girip çıktığım bir oda. Yani Topkapı Sarayı benim çok sevdiğim bir yerde. Çocukluğumuzdan beri gider gelirdik. İstanbul dışında yaşarken de çok sık gelirdik İstanbul'a. Bizzat burada yaşadıktan ve rehberlik yaptıktan sonra da zaten devamlı geliyorum. Her hafta Topkapı Sarayı'ndayım. 3. Murat'ın has odası, 3. Ahmet, 1. Ahmet, 1. Abdülhamit has odalarla alakalı çektiğim videolar da var. Aslında bu videoyu benim bugün yayınlamamam gerekiyordu. Çünkü ben bugün zaten 3. Osman Köşkü diye bir video yayınladım. Aynı gün 2 video olmaz ama konunun hassasiyetine binaen YouTube kanalımda aynı gün içinde 2. video, bu video geliyor. Onun için konuyu anlatıyorum. Matkapla delinen bir yer söz konusu değil. Peki işin aslı ne? Hadi işin aslını konuşalım. İşin aslı ne? Şimdi Topkapı Sarayı'nda bir takım has odalar var.
Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Selim'e kadar ilk 5 padişah, fetihten sonraki 5 padişah bugün Mukaddes Emanetler Dairesi dediğimiz dairede kalmışlar. 3. Murat demiş ki 2. Selim'in oğlu, yeter demiş. Ben dedemin dedesinin yatak odasına kalmak istemiyorum. Mimar Sinan'a yeni bir has oda yaptırmış. Yani bunu niye anlatıyorum? Şu an konuşacağımız delindi mi delinmedi mi diye konuşulan o duvarı kim yaptı? Mimar Sinan yaptı. Kim yaptırdı? 3. Murat yaptırdı. 3. Murat kim? 2. Selim'in oğlu. Kanuni ve Hürrem Sultan'ın torunu. 3. Mehmet'in babası, 1. Ahmet'in dedesi. 3. Murat'tan bahsediyoruz. 21 yıl Osmanlı tahtında kalmış bir padişahtan bahsediyoruz. Ve Mimar Sinan'a bir oda yaptırıyor. Biz Mimar Sinan'ı hep böyle cami yapan adam sanıyorduk. İşte cami yapmış, medrese yapmış. Hadi han hamam yapmış. Hayır. Mimar Sinan aynı zamanda sivil mimaride de 1 numaradır. Mimar Sinan. Ve 3. Murat'a bir ev yapmış. Alt kısmı taştan, mükemmel bir şey. Üst kısmı taş tuğla, nefes alan duvarlar. Üstü kubbeli, kubbe içi malakari. Odanın içinde 2 tane baldaken taht birimi var. Yani gece uyunuyor, gündüz oturuluyor böyle köşe odası. Bu ikisinin ortasında ocak var, gece yanacak. Közüyle bile orada uyuyanlar ısınacaklar. Onun tam karşısında bir sebil yapmış. Çok katlı, şırıl şırıl, çok gözlü, suların aktığı bir sebil. Ateşli su karşı karşıya. Ya yok böyle bir oda yani. Yapan Mimar Sinan. Başka? Odanın dört bir tarafı paha biçilmez 16. yüzyıl kabarık kırmızıların bulunduğu İznik çinleriyle kaplı. Sadece oda mı? Odanın giriş kapısı da öyle. Biz mesela gruplarla gezerken işte Topkapı Sarayı'nı, haremi gezerken zaten ancak hareme girince odayı görebiliyorsunuz. Hareme giriyoruz. Zülfü Baltacılar, Karaağalar taşlı, işte Valide Sultan taşlı, böyle adım 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 cariyeler taşlı. Ondan sonra Valide Sultan Hamamı, Padişah Hamamı derken Hünkâr Köşkü'nü görüyoruz. Ondan sonra Hünkâr sofasından hop 3. Murat'a giriyoruz. 3. Murat'ın has odasının böyle merdivenle Hünkâr sofasından 3. Murat'ın has odasına gelirsiniz. Onun kapısının önüne geldiğiniz zaman karşıda size dünyanın en muhteşem İznik Çinleri karşılar. Ben o Çinleri bir anlatırım gruba. Sonra Çinleri anlatınca, Çinler burada ya, kapı da burada. Çinlerden sonra döneriz böyle kapıya bakarız. Derim ki şimdi Mimar Sinan'ın yaptığı bir padişah odasına gireceğiz. Odanın duvarları tabii dev kalınlıkta. Duvarlar kalın olunca kapının içi de kalın. Kapının içi ve kapının o iç kalınlığını Mimar Sinan boş bırakmamış. Ne yapmış? Muhteşem 16. yüzyıl İznik çinleriyle kaplamış. Meşhur delik nerede? İşte o bahsettiğim kapının iç kısmında. Şimdi delik olayı şu. Normalde oraya tarihi Mimar Sinan sedef kakmalı bir kapı koydurmuş. Dünyanın bence en güzel kapılarından bir tanesi. Nerede? 3. Murat'ın has odasının giriş kapısı. Kapıyı kapattıkları zaman, şimdi padişah girdi içeri 3. Murat. Oldu ya, gece bir suikast düzenlenecek. Kapıyı kıracaklar. Padişah içeri uyumaya girdiğinde 2 Enderun talebesi de onunla beraber içeri girer. Ve kapı içeriden, ben Manisa demirciyim, bizim memlekette tırkaz derler, tırkazlanır. Normalde kilitlenir. Sürgülenir. En doğru tabir sürgülenmek. Kilit olmuyor. Kilit deyince anahtarla döndürmek geliyor sizin aklınıza. Sürgülenir. Sürgü deyince böyle burada bir delik vardır. Burada bir demir vardır rayında. Şak diye sürgülersiniz değil mi? Bu öyle sürgü değil. Kapının o kenarında, içinde çiniler var mı? Var. O çinilerin içine delik açmışlar. Deliği açan kim? Mimar Sinan. Deliği Topkapı Sarayı yönetimi açmadı. Deliği Mimar Sinan açtı. Ne zaman? 16. yüzyıl. 1595-1603 arasında 21 sene hüküm sürdü 3. Murat. İşte o tarihlerde Mimar Sinan daha ölmemişti. 3. Murat'ın saltanat yıllarında öldü. O odayı yaptıktan sonra deliği Mimar Sinan açıyor. Sonra ne yapıyor? İçine 2 tane mıh takıyor. Demir mıh. Mıh o deliğin içine kurşun dökülerek tutturuluyor. Şimdi bakın, bugün resmi bir açıklama yapıldı. İşte 1950'lerdeki işte takılan demirler söküldü falan denildi. Benim bir tarihçi olarak, bir sanat tarihçi olarak benim bildiğim o demirler 1950'lerde konmadı oraya. Mimar Sinan eliyle 3. Murat dönemine konuldu. Bak, doğruya doğru. Ben böyle biliyorum. Ama biri delilleriyle 1950'yi bana ispatlasın.
ekrandan özür de dilerim. Ama saray yönetimi çinileri delmedi. Öyle bir delme yok. Delen Mimar Sinan. Mıhları taktı içine Mimar Sinan. Kurşunla dökerek. Mıhın ucuna da 2 tane demir çubuk takıldı. Uçları böyle kancalı. 3. Murat gece uyuyacak. Odaya giriyor. Girdikten sonra 2 Enderun talebesi de giriyor. Başında bekliyorlar padişahı. Daha evvel YouTube'da yaptığım bir sürü video var biliyorsunuz. Haremle alakalı. Harem 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane. Onlara bakın. Padişahın has odalarının olduğu bölüme Enderun talebeleri girebiliyor. Zaten L'nin arkası orası. Yani Enderun Mektebi'nde son sınıf öğrencilerin kaldığı L'nin tam arkası ya. Köşe odası. Mukaddes emanet. Onun da az ilerisi 3. Murat'ınki. Padişahla beraber o gece kalacak 2 öğrenci girer içeri. Kapı içeriden kapatılır. İçerideki kapının içindeki o mıha takılı sallanan 2 demir kaldırılır. Kapı kapandıktan sonra kapının üzerinde 2 tane yuvarlak vardır. Yuva. O yuvaya o demir çubukların çengelleri takılır ve böylece o kapı içeriden kilitlenir, sürgülenmiş olur. Yani dışarıdan böyle omuzla vurdun, yüklendin, kütükle vurdun, ettin. Yani normal zaten açamazsın, yüklensen de açamazsın. O 2 demir içeriden tuttukları için o kapının açılmasına izin vermez. Padişah isterse açtırır ve o şekilde dışarı çıkar. Sistem böyledir. İçeriden korumalıdır. Padişah has odaları. Sonra ne oluyor? Bu demirlerden bir tanesi Cumhuriyet'in erken döneminde yerinden sökülüyor. Bilmiyorum neden sökmüşler. Şundan olabilir. Çünkü saray yönetimi de rahatsızdı öbür demirden. Çünkü demirin ucu sallanıyor ya. Sallandığı için oradaki kıymetli çinilere vurup kırma ihtimali var. Şimdi oradan biri geçerken vursa demire, çiniye vursa, çatlatsa, biri de fotoğrafını çekse, hadi bu kez biliyorsunuz işte matkapla çinileri deldi diye yalan haber yapan öbür taraftan kalkar baltayla, balyozla çinileri kırıyorlar da der. Yani yalanı söylemek kolay. Millette Allah korkusu kalmamış yani. Yıpratmak olsun dertleri. Cumhuriyet'in ilk yıllarında o demirin bir tanesini sökmüş bizimkiler. O boşluğa mıhı da sökmüşler. O mıhtan geriye kalan boşluğa tutmuşlar. Dolgu yapmışlar. Dolgunun üstünü de aynı Çin rengiyle boyamışlar. Kapıdan girdiğiniz zaman böyle girişe göre sol taraftaki oyuk çok dikkatli bakarsanız gözüküyor. Orası doldurulmuş ve Çin renginde boyanmış. O demir sökülmüş. Ya demiri niye söküyorsun? O demir tarihi Mimar Sinan'ın demiri. Onun sökülmesine gerek yok. Bu taraftaki demire gelecek olursak, bu taraftaki demirin restorasyon yani bakıma ihtiyacı olduğu için saray yönetimi geçtiğimiz günlerde 1 hafta falan oldu sanıyorum. O demiri söktüler. Benim mesela YouTube'daki 3. Murat Has Odası'nı anlattığım video var. Padişah sarayda nerede kalırdı başlıklı video. Açın izleyin. Ben hatta linkini koyayım bakın şöyle. İzleyin. Orada mesela grupla girerken demir orada sallanıyor. Orada duruyor. Onu bakım yapmak için söküyorlar. Tabi o arada turla gelenlerden, insanlardan, ziyaretçilerden biri o deliği çekmiş. Bu delik de neyin nesi? Önce öyle paylaştılar. Arkasından da bu delik de neyin nesi? Döndü. Topkapı Sarayı yönetimi işte 16. yüzyıl Çinlerini deliyor haberine dönüştü. Matkapla deliyor haberine dönüştü. Böyle bir durum söz konusu değil. Hatta saraydaki yöneticilerle, yetkililerle ben de görüştüm. Onlardan da bilgi aldım. Dediler Talha abi bakım için sökmüştük. Şimdi yerine takıyoruz. Hatta takılacağı gün belliydi. Birkaç gün sonra takacaklardı. Fakat olay alevlenince iyi demişler. Tatil takalım yazık adamcağızlar. Bugün bayramın 3. günü. Görevliler çağrıldı. Bildiğim kadarıyla şu saatte siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde demir yerine takılmış olacak. 2 gün sonra benim de Topkapı Sarayı harem turum var. Ben de gidip yerinde demirli halini fotoğraflayıp sizinle paylaşacağım inşallah. Yani burada bir ihtilaf yok. Yani bakım için çıkarıldı. Tekrar yerine takılıyor. Ama burada ihtilaf şu Topkapı Sarayı'nın basın açıklamasına 1950'lerde takılan demire bakım yapıyoruz dendi. Ben o demirin 3. Murat döneminden kaldığına inanıyorum. O şekilde olduğunu biliyorum. Ama elde delil olan onu ortaya koysun. Burada konuşulacak asıl konu başka. 20 yıldan fazladır Topkapı Sarayı'na giden gelen biriyim. Hareme de 20 yıldan fazladır gidip geliyorum. Şu mevzu bahis olan kapıdaki delik madem sizi bu kadar ilgilendiriyor
Ben sizi daha çok ilgilendirecek bir şey sorayım. Cevabını bilmiyorum. 3. Murat Has Odası'nın kapıları nerede? Bak ben bilmiyorum. O kapılar en son 1933 yılında Topkapı Sarayı ile alakalı bir albüm kitap hazırlandı. O albüm kitabın içerisinde o siyah beyaz fotoğrafı çekildi, konuldu. Topkapı Sarayı'nın bence en kıymetli kapıları. En kıymetli. 3. Murat döneminde yapılmış. Mimar Sinan eliyle bizzat takılmış. Bu kapı kanatları. Ben 20-25 yıldır Topkapı Sarayı'nda gördüğüm bir takım yetkililere soruyorum bu kapı nerede diye. Bugüne kadar ben bu kapının yerini biliyorum diyen bir yetkili duymadım. Bakın ben kapılarla ilgiliyim. Rahmetli Örçün Barış da benim sanat tarihi hocalarımdan. Daha yeni rahmetli oldu. Beni bir gün tuttu, oğlum dedi. Edirne Bayazıt Şifahanesi'nin dedi, külliyesinin cami dış avlu kapıları nerede? Ben geçen gittim göremedim dedi. Ben mesela gittim Edirne'ye, araştırdım ettim. Selimiye Camii'nin kıble tarafındaki sol taraftaki Türk İslam Eserleri Müzesi olan medresede koruma altına almışlar. Görevliler dediler ki depoda dediler. Sonra çıkarmışlar. Şu an cam ekanda sergide. Bakın hemen cevabını aldık. 3. Murat'ın Has Odası'nın o kapıları, yani o kapılar kapatıldığı zaman içeriden demir çubuklarla kilitleniyordu. Şimdi Cumhuriyet'in erken döneminde o bu taraftaki girerken demir sökülmüş. Bence onu da taksınlar yerine. Elleri değmişken saray yönetiminin. O demir sürgü de takılmalı yerine. Kapılar bulunup kapılar da takılmalı. Eğer başına başka bir şey gelmediyse. İnşallah gelmemiştir. En son 1933 fotoğrafı elimizde. Ama kapılar nerede? Sordum, hiç kimseden cevap alamadım. İnşallah duruyordur yerinde. Şu anki saray yönetimi daha yeni geldi. Biliyorsunuz Milli Saraylar Cumhurbaşkanlığına bağlı hale geldi ve Topkapı Sarayımız da öyle. Çok güzel işler yapıyorlar. Bugün sabah paylaştığım video 3. Osman Köşkü dış cephe restorasyonu bitti. Onun videosunun linkini de bakın buraya koydum. Onu da izleyin lütfen. Çok güzel oldu. Onlar yeni bir yönetim. Depolara baksınlar. 3. Murat'ın Has Odası'nın kapısı depolarda duruyorsa bence onu da yerine assınlar. Daha evvel sökülen demir sürgüyle yerine taksınlar. Biz de onları zaten alkışlıyoruz yaptıkları birçok iş için. Daha gür sesle alkışlamaya devam edelim. Evet, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Selamlar, saygılar.